Selam, kanalıma tekrar hoş geldin. Ben İpek. Bugün size çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Güzellik konusundan. İtalyanlardaki güzellik anlayışı ve Türklerdeki güzellik anlayışı arasındaki farklar neler? Bu arada videoya hazırlanırken dedim ki konu güzellik ve ben böyle biraz pes pembe mi olsam? Göz makyajı falan yaptım. Cidden pes pembeyim. Dudak böyle uçuk pembe, taç, örgü bir hırka. Gerçekten kendimi pembelere boğdum. Neyse, hemen videonun konusuna geçiyorum. Çok merak ettiğinizi biliyorum. Çünkü Türklerde bir güzellik anlayışı var ve bize göre güzel olan şeyler sanki dünyanın her yerinde güzelmiş gibi geliyor olabilir ama hiç öyle değil. Bu arada Türkler biraz Avrupa'nın güzellik anlayışına yıllar içerisinde yaklaştığı için aşırı büyük farklılıklar yok ama söyleyeceğim şeylerin de sizi şaşırtacağını düşünüyorum tabii ki. İlk madde olarak şundan bahsedeceğim. Vücut. Direkt en dış gördüğümüz şeyden bahsedelim ilk olarak, tamam mı? Sonra yüz hatlarına falan geçeceğim. Vücut olarak İtalyanlarda şöyle bir şey var. Aslında bunu anlatabilmek için önce Türkiye'deki vücut yapısından bahsetmek istiyorum. Türkiye'de bir kız az yesin ve zayıf kalsın, güzel bir vücuda sahiptir. Böyle düşünülür güzellik olarak. Hani sıfır beden olabilir ve az yiyerek bunu elde edebilir diye düşünürüz. İtalyanlardaysa tam tersine güzel bir vücut demek şekilli, sporla elde edilmiş, hatları böyle kıvrımları falan daha belli olan ama kilolu da olmayan kız güzel kız oluyor. Bunu nasıl yapıyorlar, nasıl elde ediyorlar derseniz. Dediğim gibi sporla falan elde ediyorsunuz. Örnek olarak size şöyle kısa bir şey göstermek istiyorum. Mesela ben şu an 50 kilodayım ama İtalyanların güzellik anlayışına göre aşırı spor yapan bir insan değilim. Bunu az yiyerek elde ediyorum. Halbuki 55 kilo olsam, bakın 5 kilo fazladan bahsediyorum. Yani Türklere göre biraz hani 5 kilo fazlası var denilecek bir kızken burada 5 kilo fazla olup sonra biraz kas çalışsam ve daha şekilli bir vücudum olsa daha güzel bir kız olabilirdim. Vücut detayı bu şekilde. İkinci olarak yüz hatlarından bahsedeceğim. Türklerde tek tip bir güzellik var. Şimdi yok demeyin bana. Var. Mesela dudak deyince dolgun ve büyük bir dudak. Burun deyince Türklerde küçük ama kalkık bir burun ki o bende yok mesela. Gözler deyince daha yukarıya doğru şöyle çekik ama küçük değil, büyük bir göz tipi. Bu tarz bir güzellik algımız var. Buna yakın olan insanlar doğuştan zaten var. Onlar ay çok güzel diye baktığımız. Ama buna yakın olmayanların da büyük bir kesme estetikle buna sahip olmaya çalışıyor. Hatta küçük dokunuşlar dediğimiz şeylerle, botoks gibi falan küçük dokunuşlarla buna sahip olmaya çalışıyor. Tabii ki bir kesim de hiçbir şey yapmayıp doğal güzelliğini korumaya çalışıyor. Türkiye'de böyle bir tek tip algı varken, yani tarif edebileceğiniz bir güzellik varken İtalya'da kendine has olmak. Güzellik bu. Kendine has olmak. Mesela incecik bir dudak da bir kızın suratında çok güzel görünebilir. Küçücük gözler de bir kızın suratında çok hoş görünebilir. Ya da benimki gibi geniş bir burun da güzel bir burun olabilir. Yüz hattınıza bağlı, yüzünüze bağlı. Mesela benim burnum burada göze batmıyor. Türkiye'de gittiğim zaman yani yolda 100 kişi görüyorsam en azından 2-3 tanesi burun estetiği olmuş olduğu için ya da bilmiyorum bana mı denk geliyorsunuz. Kendimi kötü hissediyorum ama burada baktığım zaman burnum kötü durmuyor. Çünkü burada 100 tane kız görsem yani hiçbiri estetiksiz olan, yani 500'de bir tane falan burun estetiği olan vardır diye düşünüyorum ama onun dışında herkesin kendine ait bir yüz tipi, yüz hattı ve ona gittiğini düşünen, normalde güzel diye tanımlayamayacağınız ama o kişinin yüzünde güzel görünen hatlara sahip olduğunu düşünüyorum ve bu gerçekten kendine has diye adlandırdığımız bir durum. İtalyanlar bunu çok seviyor. Bir de İtalya'da Türkler için estetiğin çok sevildiği konuşuluyor. Birileri estetik yaptırmak istiyorsa İtalya'dan Türkiye'ye gidebiliyor arkadaşlar. Çok meşhuruz bu anlamda. Üçüncü olarak kaşlardan bahsetmek istiyorum. Kaşlar benim buraya geldiğimde en çok sorun yaşadığım şeylerden bir tanesiydi. Çünkü kaş aldırmamız gerekiyor. Ve bu çok büyük bir gereklilik. Yani en az 3 haftada bir falan gerek yani. Mecbursunuz, böyle gezemezsiniz orman gibi. Ama gittiğim zaman kaşlarıma ne oldu? İncecik bir kaş. Kavissiz bir kaş. Allah'ım, beni ağlatan bir kaş. Ne zaman geri çıkacak da ne zaman benim eski haline gelecek de kaşlarım dediğim bir kaş yapısıydı. Çünkü İtalyanlar böyle kaşları seviyor. İnce, kavissiz, daha böyle hani yukarıda mesela şu aşağıları tamamen oluyor. Hani gözünüzle kaşınız arasında böyle muazzam bir uçurum oluyor. Böyle kaşları seviyorlar. Kaş boyamak falan pek yok. Hani onu söyleyeyim. Bizde de mesela Türklerde tam tersine nasıldır? Kalın kaşlar, daha kavisli, daha yukarı, hani çekik göstersin yüzümüzü diye. Böyle kaşları daha çok severiz. Hatta yetmez ve yetmezse üzerine kaşlarımızı boyarız. Benim de mesela ilk videolarıma gidin bakın. Onu fark ettim geçen. Buraya geldiğim ilk yıllarda, hatta geçen sene
bile gerçekten kaşlarımı çok fazla boyuyormuşum. Yani gereğinden fazla boyuyormuşum. Tamam, benim kaşımda boşluklar var. Onu kabul ediyorum ama İtalya'da çok göze batacak şekilde kaşlarımı boyuyormuşum. Şimdi sadece kalın, kavisli, Türk kaşı gibi ama artık pek boyamıyorum gördüğünüz gibi. Böyle geziyorum. İtalyanlaşıyorum galiba. Dördüncü maddeye geçiyorum. Dördüncü madde beni gerçekten çok şok eden bir şeydi. Siz duyduğunuzda acaba şok olacak mısınız arkadaşlar? Ben buraya geldiğimde kahkül falan böyle kestirmek hani hoşuma gidiyordu. Dedim ki hatta kahkül mü kestirsem? Ama sonradan neyi öğrendim? Tadam! İtalyanlar kahkülü sadece yaşlandıklarında kullanmayı seviyorlar. Tabii ki gençlerde de azınlık olan Asya modasına özenmiş ve hani Asya kahküllerinden falan kestiren kızlarımız burada da mevcut. Ama genel olarak düşünülen şey yaşlandığınızda kahkül kestirmek. Sebebi de ne biliyor musunuz? Aşırı şaşıracaksınız. Alın çizgilerini kapatmak. Çok pratik değil mi ya? Yaşlanınca kesinlikle kahkül kestireceğim arkadaşlar. Ben buna karar verdim. İtalyanlar çok pratik ve çok zeki buluyorum bu anlamda. O yüzden şu an kestirmedim ama yaşlanınca şu alın kırışıklarımızı biz de böyle kapatabiliriz diye düşünüyorum. Türklerde ise tam tersine kahkül genç kız işidir. Genelde genç kızlar kestirir. Özellikle Asya'yı çok sevenler tam böyle hizada kestiren baktığınız zaman yuvarlakta bir yüz görünüşü oluyor. Güzel görünüyor, beğeniyorum ama İtalyanlardaki güzellik anlayışına göre kahkül kestiriyorsanız yaşınız biraz daha büyüyor. Beşincisi yine saçla ilgili. Bu da gerçekten ben duyduğumda yine mantıklı gelen bir şeydi ama bunu ben yapmayacağım dediğim bir şeydi. Kısa saçtan bahsedeceğim. Bizde marjinal genç kızlarımız kısa böyle saçları çok severler. Hani çok aşırı marjinaldir, havalıdır falan. Bir bakarsın hani kız denince hep uzun saçtır ya, o kısacık kestirmiştir ama çok cesur bulursun. Yüzünü saklama ihtiyacı görmemiş gibi. Buradaysa yaşlılar kısa saçı çok seviyorlar. Gerçekten böyle hatta erkek tıraşı diyebileceğim kısalıkta saç kesimleri var ve bunu güzel buluyorlar. Ben açıkçası benim hani personel olarak fikrim beğenmiyorum. Onu söyleyeyim. Bence yaşlanınca bile şöyle küt diyebileceğimiz hizada kestirilebilir. Ama yaşlılar neden bunu çok tercih ediyor? Neden daha çok estetik buluyor? Hem bakım olarak kolay olduğunu söylüyorlar. Hem hemen fönlenebilir olduğunu söylüyorlar. Yaşlandıklarında bile bakımlarından geri duramayacakları için ve güzel olan şeyin bakımlı olduğunu düşündükleri için bu şekilde yapıyorlar. Bunlar farklılıklarımız da genelde dediğim gibi çok fazla farklılığımız yok. Aslında belki de vardır ama uzun zamandan beri burada yaşıyorum. Ben de artık göremiyor olabilirim. Eğer sizin merak ettiğiniz ya bizde böyle İtalyanlarda şöyle mi diye sormak istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda buluşalım. Bugün size İtalyanların ve Türklerin güzellik algısının farklılığından bahsettim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz daha fazla konu istiyorsanız onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada eğer hala abone değilseniz abone de olun. Hepinizi çok seviyorum. Benim güzel kızlarım, kendinize bir sonraki videoya kadar çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ciao ciao.